Bu içeriğe basit bir Google aramasıyla başlayalım. Arama motoruna dünyanın en zor işleri yazalım. Elektrik telleri tamiri, çatı onarımı, kedi maması testleri, kanalizasyon temizliği ya da yılan sütü sağıcılığı. Saydığım tüm bu işlere onlarca farklı ekleme yapılabilir. Hatta siz bu girişi izlerken aklınıza birkaç tane daha örnek geldiğine yahut bunlardan birkaçına aslında çok da zor durmuyor dediğinize eminim. Ancak ben size başka bir şeyden bahsedeceğim. Bana göre bu sıralar dünyanın en zor işlerinden biri Japonya Başbakanı olmak. Yaklaşık 10 dakikanın sonunda neden böyle dediğimi anlayacaksınız. Ancak önden söyleyeyim istiyorum. Bu içerik süresince 2. Dünya Savaşı'na, zorlu, kanlı suikast ve suikast girişimlerine, ekonomik devlerin siyasi cüceliklerine ve hepsinden önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca fakir ülkeleri sömürmediği gerçeğine tanık olacaksınız. Tüm detaylara geçmeden sizlere çok netle alışkanlık haline getirdiğim ricamı tekrarlamak istiyorum. GZT olarak çok yoğun biçimde özel içerikler üretmek için çalışıyoruz. Sizlerden tek beklentimiz ise birkaç saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmanız. Bildirimleri açıp içerikleri beğenmenizin ise bizi ne kadar mutlu edeceğini söylemiyorum bile. Bence butonlara basmanın şimdi tam sırası. Neyse, başlıyoruz. Şimdi sizleri çok da eski olmayan bir tarihe, 8 Temmuz 2022'ye götürmek istiyorum. Nara şehrinde çok da serin olmayan bir sabahtayız. Japonya eski başbakanı ve Temsilciler Meclisi üyesi Shinzo Abe bir siyasi etkinlikte konuşma yapıyor. Amacı Liberal Demokrat Parti adayını desteklemek ve tüm metinleri de buna göre organize edilmiş durumda. Derken bir silah sesi patlıyor. Ev yapımı bir ateşli silahla yakın mesafeli bir atışla sırtından vuruluyor. Tıbbi helikopterle Nara Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülse de 17 civarlarında hayatını kaybediyor. Bu suikast yakın tarihin en büyük ve en karanlık cinayetlerinden biri olarak tarihe geçti. Tabii ki bu karanlığı oluşturan çok sayıda etmen olduğunu da söylemeliyiz. Klasik sorumuz da peşinden gelmeli tabii. Shinzo Abe neden öldürüldü? Bu sorunun cevabına ulaşmak için Shinzo'nun tavır ve yaklaşımlarına daha yakından bakmak zorundayız. Yorulmazsanız biraz daha eskiye gidiyoruz. 2 Eylül 1945'te Japonya resmi teslim olma belgelerini imzalayarak 2. Dünya Savaşı'nı resmen sonlandırdı. Ancak bu durum tabii ki ben pes ediyorum ve savaştan çekiliyorum seviyesinde bir basitliğe tekabül edemezdi. 1951'de San Francisco Anlaşması imzalandı ve Amerika Birleşik Devletleri çok sayıda kendi lehine maddenin yanı sıra Japonya'ya resmen bir demir leblebi yedirdi. Ülke yalnızca savunma amaçlı bir ordu kurabileceğini ve bunun aksine bir silahlanma ya da asker yapılanması bulunduramayacağını tüm dünya önünde ilan etti. Bu ilanın ardından tüm süreç resmen anayasaya da eklenerek Japonya'nın askeri yönergesine dönüştü. Yalnızca ulusal savunma gücü adı verilen bir ordusu bulunan ülke yaklaşık 70 yıl boyunca böyle yönetilmeye devam etti. Ardından az önce detaylıca suikast süreçlerini anlattığımız Shinzo Abe ve hükümetinin çeşitli adımları geldi. Temmuz 2015'te Abe'nin başkanlığını yaptığı Japonya kabinesi meclise bir güvenlik yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısı ülkenin askeri rolünün değiştirilmesi üzerinden planlanmıştı. Ana odak noktası ise en önemli maddelerden biri diyebileceğimiz askeri yetkiler maddesi üzerindeki değişikliklerdi. İşin açığı Japonya 8 yıl boyunca iktidarda kalan Abe yönetimi sırasında askeri rolünü ve bütçesini büyük oranda genişletmeyi başarmıştı. Başbakan Abe, proaktif pasifizm olarak isim verdiği güvenlik politikaları çerçevesinde anayasada öngörülen askeri kısıtlılıkları daha geniş biçimde yorumladı ve birçoğunu bir şekilde esnetip gevşetti. Bu adımların içerisinde öz savunma kuvvetlerinde yapılan reforma da mutlaka değinmemiz lazım. 2015'te çıkarılan yasalar, ülkenin 70 yılın ardından ilk kez deniz aşırı ülkelere asker göndermesine ve askeri operasyonlarda müttefiklere katılmasına izin verdi. Abe bu adımları savaş açmama taahhüdünü güçlendireceği ve dünya barışına katkı sağlayacağı gerekçeleriyle uzun süre savundu. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır ordusuz bırakarak kendini koruduğunu düşündüğü Japonya'ya Çin, Kuzey Kore ve Rusya tehditleri çerçevesinde kısmen göz yumdu diyebiliriz. Yani en azından Abe'nin görevde olduğu süreçte bir takım sert politik dokunuşlar dışında ciddi bir yaptırımla karşılaşılmadı. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri dişlerini sıkarak "yap ama gözüm üstünde" demeyi ihmal etmemişti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkelerine de Japonya'ya bu konuda destek verebilirsiniz temalı tavsiye görüşmeleri dahi yapmıştı.
Abe sonrası göreve gelen Japonya Başbakanı Kishida Fumio'nun da askeri süreçler konusunda eski başbakandan çok da farklı düşünmediğini söyleyebiliriz. Nitekim o da Nisan ayı içerisinde bombalı bir suikast girişimine maruz kaldı. Korumasının dikkati olmasa ve patlayıcı uzaklaştırılmasa muhtemelen bu içerikte onun da ölümünü anlatıyor olurduk. Ancak gerçekleşen ve gerçekleşmeyen suikastler Japon bürokrasisinden olup Avrupa seyahatleri sırasında şüpheli biçimde ölen bürokratlar bize bir şeyler söylüyor gibi. Yani Japonya'nın askeri ve savunma anlamındaki harcamalarının belli ülke yahut ülkeleri çok net biçimde rahatsız ettiği uzun süreden bu yana dillendirilen bir mesele. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Cebinizde çokça para var ancak canınızın çektiği yahut beğendiğiniz bir şeyi asla satın alamıyorsunuz. Satın almak istediğinizde ise size "ben sana para harcama demiyorum, sadece bunu alamazsın" deniyor. Bu durum başlı başına garipken biraz daha garipleşsin istiyorum. Japonya 2021 verilerine göre 5.1 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Nüfusu 125 milyon seviyesinde ve işsizlik, enflasyon gibi meselelerde gayet iyi durumda. Yani onlar için hiç düşünmeden bir ekonomi devi diyebiliriz. Motorlu araçlardan demir çelik ürünlerine, enerji üreten mallardan plastiklere kadar hemen her konuda zirvede yahut zirvenin bir tık altındalar. Ancak bu onları dünya genelinde ciddi bir siyasi aktör yapmaya yetmiyor. Yani ekonomik bir dev olmalarına karşın siyasi bir cüce olduklarını söyleyebiliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği günden bu yana Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ne derse onu yapan bir ülke haline geldi. Bu kusursuz söz dinleme düzenine biraz olsun müdahale etmek isteyen herkes ise bir şekilde cezalandırıldı. Aslında anlattığımız bu dev cüce hikayesine dair bir örneğe daha sahibiz. Üstelik bu örnek coğrafi olarak bize daha da yakın. Almanya'dan bahsediyorum. Avrupa'nın ekonomi devi Almanya bundan yaklaşık 1-1,5 yıl önce bir farkındalık yaşadı. Rusya-Ukrayna savaşı başlar başlamaz tetiklenen bir aydınlanma halinden bahsediyorum. Ülke resmen dedi ki Avrupa'nın orta yerinde savaş başladı. Bir gün bizde de başlamayacağını kimse garanti edemez. Ancak bir şeyimiz eksik. Bizim ordumuz yok. Bunu der demez de bütçede ilk kez bir sefere mahsus ek 100 milyar euroluk bir savunma artırımı yapıldı. Hatta savunma harcamaları 2 kat yukarıya çekilerek %2 seviyesine getirildi. İkinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten hemen sonra savaş makinesi olma halini hızlıca kaybeden Almanya, sırtını bu konuda NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dayamaktan başka hiçbir şey yapmamıştı. Ekonomisi hızla büyürken askeri olarak sıfıra yakın seyri onların siyasi alanındaki güçlerini sıfıra yaklaştırıyordu. Yani içeriğin girişinde ve ortasında söylediğim ekonomik dev, siyasi cüce tabiri resmen burada karşılık bulmuştu. Bu konuya ve Rusya-Ukrayna savaşının Almanya'yı nasıl değiştirdiğine dair Independent'a konuşan ve Alman ordusuna uzun yıllar danışmanlık yapan Esedullah Oğuz'un sözlerine kulak verelim. Oğuz, Doğu bloğunun dağılması ve bu ülkelerin çoğunun Avrupa Birliği'ne katılması Almanya'yı iyice rahatlatmıştı. Ordusunu ihmal etmiş, hatta indirime gitmişti. Almanya çok iyi silahlar üretiyor ama bunları çoğunlukla dışarı satıyor. Örneğin dünyanın en iyi tanklarından sayılan ve 2225 tane üretilen Leopard tanklarından sadece 225 tanesi Alman ordusunda. Ancak Ukrayna Savaşı Almanya'nın gözlerinin açılmasını, pasifizminin sonunu getirdi. Çünkü savaşı hemen dibinde hissetmeye başladı diyor. Yani Almanya'da tıpkı Japonya gibi günümüz dünyasında askeri harcamaların siyasi gücü hangi noktada etkilediğini anlamıştı diyebiliriz. Hatta Almanya için GZT istihbarat içeriklerinden tanıdığınız doçent doktor Ali Burak Darıcılı'nın bir analizinden de bahsetmek istiyorum. Hocamız Almanya'nın askeri harcamalarını artırsa dahi treni kaçırmış olabileceğini söylüyor. Ona göre böylesi bir refah toplumunda ve savaştan uzaklaşmış bir nesilde savaşacak birini bulabilmek çok mümkün görünmüyor. Kısacası Almanya ve Japonya'nın askeri açıdan yaşadığı sorunların başka hangi sorunlarını tetiklediği ve bu tetiklemelerin kimlerin işine gelip kimlerin gelmediğini anlamak için biraz daha fazla beyin fırtınası ve okumaya ihtiyacımız olduğunu söylemeliyim. Hatta çok net metinleri yazarken çok sık yapmadığım bir şey yapıp kendi fikrimi de eklemek istiyorum. Bence yakın tarihte hem Japonya hem de Almanya askeri anlamda daha güçlü olma denemelerini rafa kaldırmak zorunda kalabilir. İki refah toplumundan, iki yaşlı nüfustan bahsettiğimizi göz önünde bulundurursak bunun çok da ütopik bir senaryo olduğunu söyleyemeyiz. Yani her iki ülkede çok istedikleri bu değişiklikleri yapmanın önünde güçlü engeller bulabilir.
Dediğim yönde yahut aksi yönde gelişmeler söz konusu olursa bu içeriğin altına yorumlarla eklemeler yapmaya çalışacağım. Evet, içeriğin sonuna geldik ve Almanya ve Japonya'nın askeri harcamalar, Amerika Birleşik Devletleri, 2. Dünya Savaşı, suikastler ve ekonomi eksenindeki çıkmazlarını konuştuk. Sizin bu konudaki fikirleriniz neler ve sıradaki çok netlerde neler görmek istersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana göre bu sıralar dünyanın en zor işlerinden biri Japonya Başbakanı olmak. Yaklaşık 10 dakikanın sonunda neden böyle dediğimi anlayacaksınız.